Merhaba arkadaşlar. Bugün zamanlayıcılardan bahsedeceğiz. Semantic Manager S7300 PLC zamanlayıcılarından bahsedeceğiz. S7300'de 5 çeşit zamanlayıcı var. Bunlar gecikmeli zamanlayıcı SODT, e, SODTS var. Gecikmeli ve mühürlemeli zamanlayıcı. O OFFDT var. Düşen kenara göre gecikmeli zamanlayıcı. Bir de S-Pulse var. Bir de S-Pext zamanlayıcısı var. Bunları tek tek simülasyon yaparaktan deneyeceğiz, göreceğiz. Zamanlayıcılar Semantic Manager programında timers şurada 1, 2, 3, 4, 5 tane. Önce bir simülasyonumuzda online olalım da programını yükleyelim. Şuradan gözlüğü takalım. Şimdi SODT zamanlayıcı. SODT zamanlayıcısının S girişine sinyal geldiğinde ne oluyor bir görelim. Zaman saymaya başlıyor. Sinyal kesildiğinde duruyor. Yani sinyal sürekli gelmek zorunda. Zaman sonunda Q çıkışını verecek. Sinyal kesilse dahi sinyal kesilene kadar. Burada I01'de resetleme yapıyor. Eğer ki zaman sayarken I01'e sinyal gelirse zamanı sıfırlayacak. Tekrardan sinyal vermek durumunda kalacaksın. Gecikmeli zamanlayıcı bu SODT. Bir de gecikmeli ve mühürlemeli zamanlayıcı var. SODTS. Yani ODTS eki geldiğinde mühürlemeli oldu. Şimdi bunu deneyelim. I02 ile start verelim. Zaman saymaya başladı. Elimizi çektik. Saymaya devam ediyor. Çünkü mühürledi. I01'e bastığımızda resetleyecek. Duracak zaman. Tekrardan startlayalım. Zaman saysın. Zaman sonunda Q01'i enerjilendirecek. Zaten şurada da gerekli açıklamalar yazdım ben. Tamam, bu da bu şekilde. Şuradan resetleyelim tekrardan. Şimdi SOFFDT düşen kenara göre gecikmeli zamanlayıcı. 5 tane zamanlayıcı var demiştik. Bunlardan bir tanesi, sadece bir tanesi düşen kenarla tetiklenen zamanlayıcı. Nasıl olduğunu bakacağız şimdi. I03'e sinyal verelim buradan. Verdiğimizde burada fark edemedik. Şimdi bir daha resetleyelim şunu. I03'e sinyal verdim. Q02 çıkış verdi. Fakat zaman saymıyor. Buradaki önemli nokta I03'ün sinyali kesildiğinde zaman saymaya başlıyor. Ve I01'e bastığımızda resetlenecek. O kadar. Pulse darbe zamanlı zamanlayıcı. S-Pulse. Şimdi bu zamanlayıcı nasıl çalışıyor görelim. Enerjilendirdik, elimizi çektik, enerjisi kesildi. Yani mühürleme yapmıyor. Şöyle yukarıdaki yazıyı da okuyalım. Bastığımız sürece sayıyor. Elimizi çekersek saymayı bitiriyor. Bastığımızda I01'e sinyal gelirse ne oluyor? Reset ucuna sinyal geldiğinde sıfırlıyor. Tüm zamanlayıcılar da zaten sıfırlıyor. Deneyelim, görelim. Zaman sonunda kontağını kapatacak. Çıkışı kesecek. Yani SPX I05'e sinyal verelim. Keselim. Bak. Onda mühürlüyordu. Yukarıdakinde mühürlemiyordu. Mühürlemiyordu. Bunda butona basıyorsun. Bıraktığında zamanlayıcı kendini